Talha Hocam, size devam edelim. Şimdi Necmettin Bey bahsetti. Orada tabii birçok parlamentodan vekiller var ama Türkiye'den de vekiller katılacaktı. Onun için Tunus'a gittiler. Bu katılımların uluslararası bir krize dönüşmesi ile ilgili bir endişe olur muydu? Acaba bu sebeple mi sayın vekillerimizin katılımları sağlanmadı? Ve sonrasında yine ilave olarak şunu da ben cevaplamanızı isteyeceğim. Tabii uluslararası sularda İsrail hiçbir zaman söz dinlemedi. Bundan önceki gemilerde de orada tavrını ortaya koydu ve yine karşılıksız buldu yapmış olduğu bu çıkışlar. Şimdi yola çıkan bu filoya karşı yapmış olduğu veya yapacağı bir hamle uluslararası bir krize sebebiyet verir mi? Evet, öncelikle vekillerimizin süreciyle ilgili olarak tabii farklı senaryolar konuşuluyor. Necmettin Bey de ifade ettiler. Şimdi buna ilişkin çok net bir şey söylememiz mümkün değil. Fakat şunu görüyoruz, farklı ülkelerden farklı şekilde milletvekillerinin olduğunu veya parlamenterlerin dahil olduğunu biliyoruz. Evet. Türkiye'ye ilişkin aslında Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili biraz daha süreci geriden alarak okumak gerektiği kanaatindeyim. Yani çok daha iyi olur, evet. En baştan itibaren gemilerin neden Türkiye'den gitmediğini, neden kalkamadığını, neden Mersin limanından bir kalkışın olamadığını veya başka bir limanımızdan bir kalkışın olamadığını konuşarak başlamak lazım. Veya yine Necmettin Bey ifade ettiler, Sumut filosunu konuşurken bir anda iktidar partisi MHP ve BBP ile birlikte milletvekillerinin 30 kişilik bir heyetle Refah sınır kapısına gitmesinin sebebi neydi? Yani burada Sumut filosu bir merkez iken bir anda biz şunu gördük. Çünkü biliyoruz ki orada Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden ve Hüdapar'dan vardı ilk etapta. Daha sonra yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Dolayısıyla 4 partiden 5 milletvekili gidecekti Türkiye'de. Fakat İktidar Partisi AK Parti'den, evet, MHP'den, Büyük Birlik Partisi'nden katılımların olmadığını görmüştük. Buna dair kamuoyunda da bir takım tepkiler söz konusuydu. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman aslında şunu görüyoruz. Çok net bir şekilde Türkiye'nin maalesef İsrail'le karşı karşıya gelmeme noktasında bir tavrının söz konusu olduğunu görüyoruz. Ne demek bu karşı karşıya gelmemekten kasıt? Yani işte sözlü olarak herkes açıklama yapıyor. Bunlar tamam. Fakat bunun çok daha ötesinde somut adımlar atma noktasında. Çünkü sizin vekillerinize veya sizin parlamenterlerinize veya sizin doğrudan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinize, halkınıza herhangi bir saldırı olduğunda sizin misliyle karşılık vermeniz lazım ülke olarak. Dolayısıyla bunun olmadığı yerde ciddi bir takım krizlerin de olması söz konusuydu. Bu bağlamda benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'den limanların kullandırılmaması, yani mesela şimdi konuştuğumuz şeyi aslında kilometreler üzerinden konuşacak olursak bir tiyatro döndüğünü çok daha fazla anlayabiliyoruz. 3000 küsür kilometre İspanya'dan Mısır'a, Türkiye'den yaklaşık 500 kilometreden 600 kilometreden bahsediyoruz. Dolayısıyla esas gemilerin kalkış noktalarından, duraklarından bir tanesinde Türkiye olması gerektiğini çok net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Bunun olmadığı yerde bu birinci ayaktı. Bundan sonraki süreçte de katılımcılarla ilgili gördüğüm kadarıyla farklı bir süreç işletilmeye çalışıldı. Ve vekiller arasındaki işte vekillerden Sumut filosuna gidenler olduğunda da Refah sınır kapısına giden başka bir vekil grubu gördünüz. Evet. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin Sumut filosuna ilişkin siyasal pozisyonuyla doğrudan ilgili diye düşünüyorum. Yani Sumut filosunda iktidara yakın çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin olduğunu biliyoruz. Bunlar doğru. Fakat siyasetin doğrudan inisiyatif alması noktasında buralarda ciddi bir kriz olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'den giden 5 vekilimizin engellenmesinin Türkiye'deki herhangi bir o bilinmeyen el sürekli konuşuluyor. Bu elin işte Türkiye'deki siyasal parti veya iktidar partisi mi yoksa dışarıdan başka bir müdahale mi olduğu konusunda çok net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü başka yerlerde de katılım var. Ama bence bunun daha üstünde şunu konuşmak lazım. Türkiye'nin burada daha fazla vekille, daha fazla siyasetçiyle, daha fazla katılımcıyla bu işe dahil olması gerekirken buradan Türkiye'yi geri alıkoyan şey neydi? Bence buraya odaklanmak gerekiyor. Temel soru bu olmalı aslında dediğiniz gibi. Evet, yani çünkü burada biz uzun zamandır şunu konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin somut adımları noktasında
Şimdi az önce konuştuk, Sumut filosunun yola çıkış hikayesi halkların, devletlerin olmadığı yerde inisiyatif almasıdır. Şimdi devletler derken en fazla retoriğe sahip olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Fakat biz bugün maalesef hala Türkiye'den ticaret meselesini konuşuyoruz. Daha az önce Direniş Çadırı Twitter hesabında bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşımda biz Türkiye'den İsrail'e giden petrol tankerinin veya gemilerin olduğunu gördük. Dolayısıyla bütün bunların olduğu bir yerde siyasal anlamda ilişkilerin kesilmediği, diplomatik ilişkilerin kesilmediği, İsrail'in sonuna kadar tanınmasının devam ettiği, çifte vatandaşların göz göre göre İsrail ve Türkiye vatandaşı olup da bu katliama katılanlara herhangi bir yaptırımının olmadığı bir yerde maalesef gemiyle ilgili sürecinde çok benzer bir yere tekabül ettiğini görüyoruz. Yani aslında bu şaşırtıcı bir tablo değil Türkiye açısından ama üzücü bir tablo. Ve bu üzücü tabloda vekillerimize yönelik olarak bu uygulanan muamelenin dediğim gibi neyden kaynaklandığı, yani Türkiye'den böyle bir müdahalenin olup olmadığını bilmek, kestirmek çok mümkün değil. Çünkü organizasyonel anlamda da bazı eksikliklerin olduğunu veya eksiklik demeyelim de bir takım kısıtlamaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bundan da kaynaklanan bir süreç olmuş olabilir Türkiye'den gidenlerle ilgili veya böyle bir müdahale de olmuş olabilir. Veya Tunus hükümetine müdahale de olmuş olabilir. Bunu da görmemiz gerekiyor. Çünkü dışarıdan hem İsrail tarafının bir müdahalesi de var, baskısı var. Hem farklı ülkelerin de baskıları var Tunus'a dönük. Dolayısıyla Avrupa'dan gidenlerin böyle bir baskıyla karşılaşmadığını biz biliyoruz. İspanya ve İtalya'dan gidenlerin. Fakat burada Tunus çıkışta olarak böyle bir sürecin yaşandığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla vekillere ilişkin süreci bu bağlamda okumak gerekiyor ve bunu da Türkiye'nin Filistin meselesindeki veya İsrail'e karşı somut adım bağlamındaki tavırlarından veya daha çekingen tavırlarından yola çıkarak okumak mümkün diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak sürecin bundan sonraki hani Sumut filosu bağlamındaki süreç nereye evrilir? Bir insani veya insani kriz üzerinden uluslararası anlamda bir tepki oluşur mu diye sordunuz. İkinci soru olarak aslında Sumut filosunun ana hedefi de bu. Yani 49 ülkeden katılım var ve bu 49 ülkeden katılımın özellikle uluslararası anlamda bir ses getirilmesi isteniyor. Böyle bir süreç talep ediliyor. Bunun da temel sebebi şu, az önce ifade ettik, ülkeler yola çıkmıyorlar, ülkeler hareket etmiyorlar, atmaları gereken adımları atmıyorlar. Dolayısıyla halklar en azından çok farklı ülkelerden halklar bir araya gelirlerse bu ülkelerin en azından bir tepkisi olur. En azından burada ses çıkarırlar ve İsrail üzerine bir kamuoyu baskısı oluşur şeklinde bir amacı var. Evet. Bunun olma ihtimalinin katılımcıların dağılımına baktığımız zaman işte her ülkeden katılımcıların eşit oranda dağılım olmasına dikkat ediliyor. Dolayısıyla böyle bir amacın şu anda korunduğunu, muhafaza edildiğini söylememiz mümkün. İşte İtalya'nın, Malezya'nın kendi vatandaşlarını koruyacaklarına dair açıklama yapmaları. Yanlış bilmiyorsam ona Kolombiya dahil oldu, emin değilim. Dolayısıyla böyle farklı ülkelerin de bu tarz açıklamalarla sürece dahil olduğu bir tablodan bahsediyoruz. İspanya Başbakanı. Ve bunun İspanya Başbakanı'nın zaten yani açıkçası İspanya'nın tavrını konuşurken sanki Türkiye'den beklediğimiz şeyleri İspanya Başbakanı açıkladı. Evet. Yani çok acı bir şey. Yani biz silah ambargosu diyoruz, petrol akışının engellenmesi diyoruz, ticaret diyoruz, diplomatik ilişkilerin zayıflatılması veya tamamen kesilmesi diyoruz. İsrail vatandaşlarının ülkeye alınmaması gibi adımlar. Evet, İsrail vatandaşlarının ülkeye alınmaması vesaire. Yani yapılması gereken pek çok adımı aslında İspanya'nın attığını görüyoruz çok acı bir şekilde. Şimdi bunların hepsi şunu gösteriyor ki şunu da bir parantez içerisinde ifade edeyim. Zaman zaman şöyle bir takım açıklamalar yapılmaya çalışılıyor. Necmettin Bey de ifade ettiler. Yani işte Amerika ile ilişki kurarak Türkiye Amerika'nın şerrinden veya emperyalistlerin şerrinden uzak kalmak gibi bir strateji, bir dış politika stratejisi takip etmeye çalışıyor. Bu doğru değil. İspanya'nın ödeyeceği bedelin Türkiye'den daha az olacağına dair bir takım çıkarımlar yapan analistler var. Halbuki bu doğru değil. İspanya'nın da ödeyeceği ciddi bedeller var. Fakat bu bedellere rağmen bu adımları atıyorlar. Dolayısıyla güçlünün yanında yer alma üzerine kurulu dış politika stratejimiz bir bedel ödeme noktasında İspanya'dan daha fazla bedel ödemeyecektir. Bu noktada aslında adım atamamamız, o bedeli ödemekten kaçınmamız ve dış politikadaki güç endeksli meseleye yaklaşımımızla doğrudan alakalıdır. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Bu anlamda İspanya'nın, İtalya'nın
ve diğer ülkelerin, işte Malezya'nın buradaki ortaya çıkardıkları eylemsellik ve reaksiyonları oldukça kıymetli. Fakat biz bunu yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde göreceğiz. Sumut filosu Akdeniz açıklarında ilerlemeye devam ettikçe ve herhangi bir müdahale ihtimali ortaya çıktıkça bu sefer diğer ülkelerin de burada tepkilerinin ortaya çıkması muhtemel. Şimdi Sumut filosu özellikle yani gemilerle ilgili olarak Türkiye'den çok sayıda gemi satın alıp gönderildi. Fakat vatandaşların yani katılımcıların ağırlıklı olarak Avrupa menşeli olmasına dikkat ettiler. Evet. Bunun da temel sebebi şuydu aslında. Böyle bir müdahale olduğunda Avrupa ülkelerinin daha fazla ses çıkaracaklarını, her ne kadar vatandaşlarının yaptıklarına katılmasalar dahi vatandaşlarını orada yalnız bırakmayacaklarına dair bir öngörü var. Aslında doğru mesela bir strateji. Bu bizim açımızdan da çok acı bir şey. Çünkü Türkiye'nin bu anlamda sürece dahil olmasına ilişkin kesin şeylerden bahsedemiyoruz, konuşamıyoruz. Yani yarın öbür gün bir müdahale olduğu zaman işte Mavi Marmara süreci, vicdan gemisi süreci vesaire hep böyle arka plandan bir takım müdahaleler gördük biz devlet bazında. Ama daha ileri gittiğimizde Avrupa ülkelerinin doğrudan müdahale etme ihtimalinin daha fazla olduğu öngörüsü var organizasyon heyeti tarafından. Dolayısıyla bu anlamda muhtemelen İsrail'de bir hazırlık içerisinde, fakat uluslararası anlamdaki katılımın yüksek olması buradaki hazırlığa ilişkin Sumut filosunun da kararlılık içerisinde devam ettiğini ve hocam, uluslararası kamuoyunun oluşması noktasında da önemli bir hazırlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Talha hocam, özür dileyerek bölüyorum. Şimdi gemiden bir bağlantı almamız gerekiyor. O hat kopma ihtimaline karşı bağlantımız sağlanmışken ben almak istiyorum. Ayçin Kantoğlu, evet, Ayçin Kantoğlu. Tam arkadaşlarımız hazırlıyorlar. O arada stüdyoya dönmemiz gerekiyor sanırım bağlantının hazırlanması için. Eğitimlerle ilgili konuşuyorduk ya. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi orada simülasyonu yapılıyor tabii ama eğitimlerin verenler arasında bu Hanzala gemisinde, Konsinç gemisinde, Medlin gemisinde ve Mavi Marmara gemisinde olup da orada İsrail askerleri tarafından gözaltına alınanların verdiği eğitimlerde oldu mu? Yani işi bir kısmında onlar da bulundular. Nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını anlattılar. Görüntülerle de bunlar desteklendi, paylaşıldı süreç boyunca. Fakat bence burada en önemli hususlardan birisi şuydu. Katılımcıların, orada bulunan katılımcıların tamamı yaşanabilecek tüm süreçlere hazır olarak canı pahasına orada bulunmalarıydı. Bu kararlılığı birçok seferde gördük. Özellikle zorlayıcı bir takım psikolojik baskının arttığı eğitimlerde dahi herkesin yüksek motivasyonla birbirine tebessüm ederek çıkılan yolun ne kadar kutsal, ne kadar ehemmiyetli, Gazze'li çocukların gözyaşını silmeye yönelik ne kadar büyük bir, anlamlı bir adım olduğunu herkes bilincindeydi. Dolayısıyla yaşanacak tüm zorlukları herkes zaten göze alarak oradaydılar. Bilmiyorum, Ayçin Hanım inşallah bağlanırsa o da anlatacaktır. Evet. Gidenler çok mutlulardı, fakat katılanlar, katılamayan bizler gibi geride kalanlar için onlar da gözyaşı döktüler. Bizler ağlayarak geri döndük dahil olamadığımız için, kabul edilmediğimiz için. Fakat katılanlar hem mutluluktan hem de birlikte 10 küsür gün boyunca orada vakit geçirdikleri, beraber yola çıktıkları, o gemilere binmek, o onura, o izzete, o heyecana dahil olmak için yola çıkan arkadaşlarının katılamayışının hüznünü yaşadılar hakikaten. Ayçin Hanımlar da bir ekiplerdi, onlar da sürekli birlikte oldukları. İkbal Hanım vardı yine kendisiyle birlikte, diğerleri vardı, Mehmet Ercan vardı, Ahmet Turan vardı. Onlar dahil olamadılar. Ve süreç içerisinde ekip bölünmüş mü oldu yani? Şöyle, bir kısım denizde ama çoğunluk karada Sumut filosunu sürdürmek için bir mücadele içerisine giriştiler. Ama sadece şunu söyleyebilirim: oraya giden, bu filoda yer almak için seferber olan her kişi elleri öpülesi insanlardır. Çok büyük fedakarlık ortaya koymuşlardır. Başta vekillerimiz olmak üzere gerçekten reklam arasında da ifade etmiştim. Çok büyük sıkıntılar çektiler orada. Yani gece yarılarına kadar toplantılar, sürecin daha sağlıklı olmasına yönelik adımlar, bir takım diplomatlarla, işte büyükelçiliğimizde, dışişleriyle görüşmeler vesaire. Bir kamuoyu oluşturmak için tüm medya mensuplarına buluşmalar, demeç vermeler, toplantılar, aynı zamanda kendi ülkelerinden gelen diğer katılımcılarla birlikte sürekli istişareler, görüşmeler derken çok yoğun bir hakikaten dönem geçirildi. Uykusuz kalındı uzun süre. Tüm bunlar üzerimizdeki o çocukların, o annelerin, ey bizi unutan ümmet diye feryat eden o gözyaşları sicim olan babaların
ahı üzerimizden kalksın, yükü üzerimizden kalksın. Rabbim ben bir birey olarak elimde topum, tankım, tüfeğim yok. Bir ordu benim komutamda değil. Fakat benim elimden bu geliyor. Bu çocuklar için ben ancak bunu yapabiliyorum diyebilmek. Belki huzur mahşerde elimizi açıp Allah'ım o gün senin için, senin rızan için oradaydım. Sen onun hatırına beni bağışla, merhametinle muamele diye dua edebilmek, el açabilmek, yakarabilmek için o insanlar oradaydılar. Hakikaten hiç unutamadığım yaşadığımız hadiselerden bir tanesi de şuydu. Eğer hazırsa bağlantı Bağlantımız hazırmış. Hemen evet, alalım. evet. Orada neler oluyor? Ayşe Hanım merhabalar. Sesimiz geliyor umarım. Evet, rahat duyuyorum. Umarım siz de beni rahat duyuyorsunuz. Evet, gayet net. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Yani hızlıca Çok hemen teşekkürler. soralım. Şimdi sizden önce oradaki sizin bir grup olduğunuzu, bir kısmınız karada kaldı, bir kısmınız gemide gidiyor, yolculuk ediyor. Şimdi Doğru. bilgi almak isteriz. Gemide kaç kişi var? Nasıl bir o gemide oranın bir parçası olmak nasıl bir duygu? Sizden dinlemek isteriz. Evet, tabii bu fevkalade üzücü bir hadisenin peşine insanlık ölmemiş dedirtecek bir tarihe geçecek bir eylem. Bugüne kadar yapılmış olan Gazze ile alakalı da en kıymetli, en önemli sivil eylemlerden biri. Tabii artık orada 100 yıla yaklaşan bir zulüm fevkine erdi, kemalet buldu maalesef ve bir soykırıma evrildi. Bununla ilgili dünyanın her ülkesinden 72 milletten insan bu zulmü durdurabilmek, orada bir insani yardım koridoru açabilmek için bir araya geldi. Biz de bunun bir parçası olmak için doğrusu çok heyecan duyduk. Ben buraya geleli herhalde bir 15 günü tamamlamışımdır diye tahmin ediyorum. Biraz vaktin, zamanın hükmünü kaybediyoruz burada. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Eğitimler oldukça detaylıydı. Kalabalık bir Türk kafilesi vardı, delegasyonu vardı. Ancak tabii bu çapta bir organizasyon daha önce denenmiş, yapılmış. Organize edenlerin de çok tecrübe sahibi olduğu bir durum değil. Daha önce biliyorsunuz Mavi Marmara, ondan sonra Medlin, sonra Hanzala ve son olarak da Umut Pilotella. Yani bu bir tecrübe neticesi, insanların çabalarını birleştirerek ortaya çıkardıkları bir eylem. Bir takım teknik aksaklıklar oldu, organizasyonda da mutlaka vardı. Tabii çok şeyi dikkate almak zorundasınız. Çünkü karşınızda oldukça her şeye hakim olmaya çalışan bir düşman var. Ve bu filonun yola çıkmasından son derece rahatsız. Teknik aksaklıklardı, saldırıydı, sabotajdı, bütün bunları an be an yaşayıp çözüm üretmek gerekiyor. Aynı zamanda da seyir güvenliğini üst düzeyde tutmanız lazım ki aktivistlerin Gazze'ye kadar nefesleri yetsin. Daha düşmanla karşılaşmadan o manada başına bir iş gelmesin. Bunun için alınan tedbirler doğrultusunda bazı teknelerin çıkışına izin verilemedi. Dolayısıyla her delegasyondan sayı eksiltmek zorunda kaldılar. Çoktan çok gitti. Azdan da gitti ama yani neredeyse her ülkenin delegasyonlarından rakam olarak aşağı düştü. Yine de benim bildiğim kadarıyla filonun içindeki aktivist rakamları incelendiğinde en çok aktivisti olan ülkelerden biri Türkiye. En Sanıyorum yüksek Türkiye. gemiler de devam edecek. Yani Tunus'tan hala gelecek ya da geleceğini duyduğumuz, haberini aldığımız tekneler var. Eksikleri, tamiratları yapılır yapılmaz yola çıkacaklar. Yani verebileceğim bilgi bu yönde. Benim bulunduğum gemi ise Evet. filonun ana gemisindeyim. Yani kaç kişilik bir mürettebat var? Yani diğer gemiler yakın mı seyrediyor? Koordinat? Yani irili ufaklı çok gemi var. Çok tekne var. Yani gemi demeyelim de tekne diyelim. Yani bunun 4-5 kişilik olanı da var. Daha fazla sayıda olanı da var. Belki sayıları söylemek güvenlik açısından çok doğru değil. Ama ben dediğim gibi filonun en büyük gemilerinden birindeyim. Daha önce de saldırıya uğradı.
Tunus'tayken. Bütün tedbirleri, önlemleri alıp hareket etmeye çalışıyoruz. Atmosfer Ee, acaba? Gemideki atmosferin Bunu hakikaten anlatmak, tarif etmek çok zor. Evet. Buraya katılımcı olmak üzere, bu işin bir parçası olmak üzere gelen herkes başından beri olağanüstü duygularla bu süreci yaşadı. Ben bütün arkadaşlarıma bu manada şahitlik ediyorum. Hepimiz bunun bir parçası olmak istedik. Yanıp tutuştuk bu teknelere binebilmek için. Evet. Tabii 500 bin civarında talepte bulunulduğu söyleniyor ki muazzam bir rakam. Ve eğitim süreci zorlayıcı, fizik kondisyonunuzun da buradaki koşullara uyum sağlaması önemli. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Anadolu'dan Gazze'ye bir nefes platformu olarak biz 7 kişi başlamıştık. Bir tek ben platformdan devam ediyorum şu anda yola. Size nasip oldu sanırım diyelim. Tabii. Oradaki atmosferi Evet, yani de merak nasip. ediyoruz. Oradaki atmosfer, gemideki atmosfer nasıl? Yani bir heyecan tabii ki elbette ki vardır ama katılımcıların o atmosferini, gemideki atmosferi de merak ediyoruz. Biz tabii sosyal medyadan hem takip edip hem paylaşarak katkı sağlamaya çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadarıyla tabii TV5 izleyicileri de oradaki o atmosferi merak ediyor. Bu da önemli. Evet, yani burada kendi dallarında kıymetli isimler var. Bir arada bu misyonu, bu vazifeyi gerçekleştirmeye çalıştığımız. Onlarla bir arada olmak, farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı ırklardan insanların insanlık namına bir araya gelişine şahitlik etmek doğrusu insana umut veriyor. Ve hem kişisel olarak hem de hepimizin millet olarak böyle bir umuda çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Dünyanın da ihtiyacı var. Yani 2 seneyi işte devireceğiz. 2 senedir çocukları, kollarını, bacaklarını kopartarak üzerimize yağmur gibi yağdırdılar. Bunun hepimizde, bütün insanlarda yarattığı bir şok duygusu, böyle bir ölçüsüz ve cüretkar şiddete karşı gösterilmesi gereken o tepkinin verilemiyor olmasının getirdiği çaresizlik ortak bir duygu. Evet. Şimdi buradaki İrlandalılarla, Amerikalılarla, İngilizlerle konuştuğum zaman aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Hepsi bilhassa ama anneler son artık noktaya gelmiş durumdalar. Ben de öyle hissediyorum bir anne olarak. Daha fazla çocukların katledildiğini görmeye tahammül edemiyorum. Belki de buradaki varlığımı en doğru özetleyecek şey de budur. Bir çaresizliği ne kendi evladıma miras bırakmak istiyorum, ne de artık bunun bu şekilde kolayca kabullenmesini sindirebiliyorum. Bir şeyler yapılması lazımdı ve sivil inisiyatif, halklar bu konuda ön aldılar. Buna ihtiyaç var çünkü Gazze'de insanlar bizi bekliyorlar. Kıyılarda, rıhtımlarda bize videolar gönderiyorlar. Hem sosyal mecralarda paylaşıyorlar hem de özele yapıyorlar, gönderiyorlar. Mesaj kutularına gönderiyorlar. Onları izlediğimiz zaman hepimiz çok duygulanıyoruz. Birbirimizle paylaşıyoruz. Buradaki hissiyat genel olarak böyle. Bir an önce Gazze'ye varmak istiyoruz. Hepimizde aynı heyecan var. Beraberimizde götürdüğümüz yardım malzemelerini orada çaresizlikle kıyılarda bekleyen insanlara ulaştırmak istiyoruz. Böyle cevaplamış olayım. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Son olarak da şunu sormak isterim tabii ki size. Yani bu 7 Ekim her ne kadar bir milatsa Sumut filosu da bir aslında milat oldu. Yani tüm insanların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Gazze'deki o çocuklar için, o masum siviller için bir araya gelip sizin de o ifade ettiğiniz gibi bir şey yapmamız lazım dediler ve bir araya geldiler. Gerek çoğu canlarını ortaya belki de koydular, mallarını ortaya koydular. Ya bu çok önemli ve kıymetli bir duruş aslında. Adeta insanın zihninde Nuh tufanında gemiye toplanan o insanlığı kurtaracak o gemi gibi gemiler filo halinde insanlığı kurtarmak için Gazze'ye doğru yola çıktılar.
Hani bu anlamda değerlendirdiğinizde nasıl bir hava hakim orada? Tabii aslında biz Gazze'yi kurtarmak için koşuyoruz ama belki de Gazze insanlığı yeniden ayağa kaldıracak ve insanlığı kurtaracak. Böyle bakıldığında hani bu işin insan derinlemesine düşündüğü zaman tüyleri ürperiyor. Çünkü 2 senedir orada Filistin halkında gördüğümüz o dirayet, metanet, vatan sevgisi, bunların hepsi ayrı ayrı insanın ciğerini delip geçiyor gerçekten. Tabii bizim tarihsel bağlarımız, Gazze dediğimiz, Filistin dediğimiz toprakların 100 sene önce bizler için vatan oluşu ve oradaki kutsal emanetlerin bizim nezdimizdeki kıymeti, bunlar bizim ayrı bir noktada bu meseleyle ünsiyet sahibi olmamıza imkan veriyor. Ama bir yabancı için herhangi bir tarihsel bağı olmayan, o topraklarla bir bizim kurduğumuz manada bir ilişkiyi kurmamış olan insanlar için bile Gazze'nin, Filistin'in kıymeti çok büyük. Bence dünyayı değiştirecek bir kırılmadan geçiyoruz. Bu olayda mutlaka tarihin bir parçası olacak. Bunun içinde olmak onur verici. Biraz takip etmeye çalışıyorum Türkiye'deki gündemi de sosyal medya üzerinden ne zaman bağlanabilirsem. Benim genele çağrım şu olacaktır. Her şey bir teferruat. Burada mühim olan gerçekten bu filonun Gazze'ye ulaşması ve ablukayı artık kırması. Bunun için çekişmeyi, kavgayı, her türlü bir meseleyi bir kenara bırakmak, buraya odaklanmak lazım. Çünkü bu filoyu koruyacak olan şey aslında insanlık. Yani siz bizi görürseniz, sizin bizi gördüğünüz kadar biz emniyetteyiz. Gözünüzü kapadığınız an bizi yutarlar. Kesinlikle. Yani bu böyle bir hakikat var. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler dahil bir korumamız yok. Bunu da talep ediyor organizasyonun kendisi çok haklı olarak. Ama olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Fakat takip etmek lazım. Global Sumut Filotella'nın kendi sayfasında verdiği bir filonun tüm rotasını, gidişatını anlık olarak takip edebilecekleri insanların imkanlar var. Buralardan bize bakılması, bizim görülmemiz, bizim takip edilmemiz çok önemli. Kaldı ki karşı taraf zaten en ince detayına kadar her bilgiye vakıf oluyor. Gözler kapanırsa ve biz görünmez hale gelirsek bizi yutmak için bir dakika bile tereddüt etmeyecek. Bizim çok bir ehemmiyetimiz olduğu için bunu söylemiyor. Yani neticede evet hayatlarımızı riske atarak girdik bu yolculuğa ama burada Siyonizmin esas korktuğu şey biz değiliz. Silahlı değiliz. Yani çoğumuz sıradan insanlar, çeşitli meslek gruplarından. İşte aldığımız eğitim, burada aldığımız 15 günlük hayatta kalabilmek için, acil durumlarda nasıl davranacağımızı belirleyebilmek için, bu stresi yönetebilmek için eğitimler aldık. Onun dışında bu zaten tecrübe edilmiş bir iş değil. Emin olun ki korktuğu bu 1000 kişi değil. Siyonizmin ve İsrail'in korktuğu bizi izleyen, bizi destekleyen, bizi dualarıyla oraya gidene kadar yalnız bırakmayacak olan milyonların onlarda oluşturduğu şaşkınlık ve korku. O yüzden esas korktukları sizlersiniz, bizleri destekleyen insanlar. Onlar vazgeçmemeliler ve bunun dışındaki her konuyu da teferruat olarak kabul etme olgunluğunu herkes şu anda göstermeli. Çünkü Gazze nefessiz, Gazze ölüyor ve oraya yetişmemiz gerekiyor. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Umarım Ben teşekkür ederim. yolunuz açık olur diyelim. Gazze sahillerine ulaştığınızda da Allah inşallah nasip eder. Oradan da sizden bir bağlantı almış olur diye dua da etmiş olalım. Ben de bir şey İnşallah. söyleyeyim. Ayçin Hanım 150 kişilik eğitim alınan Tunus'taki kadroda ben de vardım. Biz katılamadık ama Evet. biz arada da sizler de oradasınız. O yüzden kalbimiz, dualarımız sizlerle
Ve inanın Çok ki teşekkür Türkiye'de bunun çok daha fazla gündem olacağı günler yarın, ertesi gün ve ileriki günlerde çok daha fazla gündem olacağını düşünüyorum. Zira insanlığı omuzlamış olanların yükü sadece sırtlayanları değil, etrafındaki insanlara da bulaşacak. Mecburen bu yükü omuzlamak durumunda kalacaklar. Çünkü sırtladığınız şey sadece sizin değil, aynı zamanda sırtını dönmüş olan insanların da yüküdür. Onların da marifetini ortaya koymaları mecburiyettir. Bu sebeple inşallah muvaffak olunacak. Bu sefer her şey çok farklı olacak. Zira bir çağ açacak, insanlık adına umut doğuracak bir filonun parçasısınız. Ne mutlu sizlere. Bize nasip olmadı ama sizinle birlikte bizler de aslında o gemideyiz, zihnimizle, kalbimizle. Kesinlikle öyle. Kalben bu konuda beraberiz. Ben geriye dönen, binemeden dönen, çok çaba gösteren, yani kendim de bir parçası olduğum için, bizzat şahit olduğum için de söylüyorum. Geriye dönen tüm dostlar, büyüklerimiz, kardeşlerimiz son ana kadar çırpındılar bunun bir parçası olabilmek için. Ancak onlara, bize burada vazife düşüyor, onlara da, yani sizlere de orada vazife düşüyor. Madem iş başa kalmıştır, herkes bir ucundan tutsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gemideki herkese selam olsun diyelim. Biz sizlerin aracılığıyla iletmiş olalım. Sumut ehlinin de sizlere selamı var. Çok teşekkürler. Aleyküm selam diyoruz efendim. Hayırlı rotanız açık olsun diyelim. İsmail Hocam 3. bölümde bizde olmayacak. Seninle devam edeceğiz. İsmail Hocama isterseniz dönelim. Bağlantımız devam ediyor değil mi arkadaşlar? Talha, Kapatıyorum. evet, Talha İsmail Duman hocamıza. Çünkü biraz bölmüş gibi olduk. O bahsettiği konu önemli. Uluslararası hukuk konusu, küresel uluslararası sularda müdahale süreçleri, kriz, tabii milletvekillerinin katılımı konusu, bahsettiği konular. İsmail Hocam isterseniz kaldığınız yerden devam edelim. Evet, aslında Ayşin Hanım'ın söyledikleri oldukça önemli. İsterseniz oradan biraz ikisini bağlayarak evet, gidelim. siz. Yani şimdi bizim genel olarak Sumut Filosu bağlamında işte uluslararası hukukun işlemediği bir yerde Sumut Filosu bağlamında ortaya çıkacak olan tabloda yani herhangi bir İsrail müdahalesinde aslında bütün dünyanın ayağa kalkması gerekiyor. Ve eğer biz bunu beceremezsek bu İsrail daha da cesaretlendirilen bir şey haline gelecek. Dediğimiz gibi farklı ülkelerden katılımlar var ve farklı ülkelerden katılımlar bir zaman sonra yani Batı dünyası zaten ayakta. Maalesef biz aslında kendi İslam dünyası adına biraz bunu konuşuyor olmamız lazım. Bu çok acı bir şey. Ama maalesef bu böyle. Şimdi Sumut Filosu noktasında Ayçin Hanım şunu söyledi. Bizim gözünüz kulağınız bizde olsun dedi. Bu çok önemli bir uyarı. Çünkü Türkiye'de zannediyorum herkes takip ediyordur. Sumut Filosu böyle haberlerde araya serpiştirilerek mümkün olduğunca veriliyor. Daha ziyade sosyal medyadan dönüyor. Şimdi bu Avrupa basınında en işbirlikçi basın bile BBC'sinden farklı yayın organlarına kadar Sumut Filosu'nu bir şekilde daha yoğun, daha sık vermek zorunda kalıyorlar. Bu noktada biz biraz daha hem sokaklarımızı, protestolarımızı biraz daha canlandırmamız lazım. Hem nöbetlerimizi daha fazla canlandırmamız lazım. Hem de aynı zamanda medyanın da bu anlamda bu eylemleri görünür hale getirmesi için bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Bu çok önemli. Bu sadece Türkiye'den ibaret değil, bütün dünya için bunun böyle olması lazım. Çünkü bu Sumut Filosu bağlamında ortaya çıkacak olan tepki aslında bir test olacak. Nasıl bir test olacak? Birleşmiş Milletler'in güvenlik bağlamında bu işin içerisine girmeyeceği, bu riski çok fazla göze almayacağını görüyoruz. Devletlerin birçoğunun sessiz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla devletlerin sessiz kaldığı yerde tek bir çare kalıyor ortaya. O çare de haklar. Ve burada meydanların dolu olduğu. Şimdi şöyle bakalım. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bugün biliyorsunuz İngiltere'de Palestine Action diye bir grup var. Ve bu Palestine Action grubu çeşitli yerlerde doğrudan İsrail'e hizmet eden bir takım fabrikalara vesaire blokaj eylemleri uyguluyorlar. Örnek vermek gerekirse işte İngiltere'nin hava savunma kuvvetlerinin uçaklarının işte İsrail'e destek için gitmesini engellemek adına bir takım eylemler yapıyorlar. Motorlarını kilitliyorlar. Veya Elbit System diye bildiğimiz İsrail'in doğrudan İsrail'le çalışan veya İsrail menşeli olan
savunma sanayi bağlamındaki şirketleri engelliyorlar. Şimdi bu noktada mesela orada engellenen bir süreç var ve bu grubun, Palestine Action dediğimiz grubun biz İngiltere tarafından terörist grup ilan edildiğini gördük. Bunun hedefi neydi? Aslında İngiltere'deki eylemselliklerin önüne geçmek. Bir grubu terörle siz kriminalize ederseniz diğerleri de buna çok fazla cesaret edemez şeklinde bir düşünceye sahiplerdi. Fakat bu böyle olmadı. Ve İngiliz halkı Palestine Action grubuna da sahip çıktı. Diğer sokakları da yalnız bırakmadılar. Aynı şekilde de Sumut filosunu çok yakından takip ediyorlar. Çeşitli WhatsApp gruplarından, İngiltere'deki WhatsApp gruplarından bildiğim sürekli canlı bir şekilde paylaşım yapıyorlar. Her an oradaki meselelere dair bir takım paylaşımlar üzerinden eylem stratejisi takip ediyorlar. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bir arada yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun çok benzerini Avrupa'nın farklı ülkelerinde de görüyoruz. Dolayısıyla bugün Sumut filosu yola çıktıktan sonra ki şu an yolda, bundan sonraki süreçte bir hafta 10 gün içerisinde, 2 hafta içerisinde gözümüz, kulağımız sürekli bu filoda olması lazım. Çünkü bu filoya sahip çıkmak aslında kendimize sahip çıkmak anlamına gelecek. Bu filoya sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak, İslam ümmetine sahip çıkmak anlamına gelecek. Yani Türkiye'de dış politika analistleri Katar saldırısından sonra acaba İsrail gerçekten Türkiye'ye de mi saldıracak meselesini konuşmaya başladılar. Halbuki bu mesele çoktan burayı aşmış durumdaydı. Bir şekilde tehdit yanı başımıza geldiği zaman bunu konuşuyor olmamalıydık. Biz çok daha öncesinden bu noktada adım atabiliyor olmalıydık. Bu hem toplumuyla hem siyasetiyle böyle olmalıydı. Fakat acıdır ki Türkiye'de biz maalesef toplumsal mobilizasyonu Filistin bağlamında kaybettik. Ve bir şekilde daha fazla tekrar bu mobilizasyonu sağlama noktasında Sumut filosu bence çok önemli bir imkandır. Çünkü çok farklı ihtilaf noktalarının bertaraf edildiği ve herkesin bir araya gelme iradesi ortaya koyabildiği bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve bu organizasyon için bir araya gelmek, birlikte sokaklarda var olmak, nöbetler tutmak ve bu noktada yapılacak herhangi bir müdahaleye karşı sokakları hiç bırakmamak, protestolar noktasında bunu kamuoyunda gündemleştirmek, bunların hepsi çok kıymetli. Ayçin Hanım da bundan bahsetti. Dolayısıyla gözümüz kulağımız onlarda olacak. Ve onlarla kalbimiz zaten atıyor. Ama bundan çok daha önemlisi onların yolda herhangi bir şey başlarına gelsin veya gelmesin. Yolda ilerledikleri süreç içerisinde bizim onları takip ettiğimiz, bizim yüreklerimizin onlarla beraber olduğu, bizim gözümüzün kulağımızın onlarla beraber olduğunu onlara da aktarmamız ve bundan da öte İsrail'e bunu çok net bir şekilde bu mesajı göndermemiz oldukça önemli. Çünkü bu irade ancak İsrail'in katliamlarını durduracaktır. Bu irade ancak Gazze'ye bir umut olacaktır ve bu iradeye sahip çıkmazsak yarın öbür gün dünyadaki başka coğrafyalar için çok daha kötü senaryoları konuşuyor olabiliriz. İsrail bugün Suriye'de pek çok noktada istediği yere vuruyor. Türkiye'nin hemen sınırına geldi. Katar'ı vurdu. Necmettin Bey ifade ettiler. En garanti olarak görülen ve yatırım yapan, Amerika'ya 1,2 trilyon dolarlık yatırım sözü veren bir ülke Amerika'nın şerrinden, İsrail'in şerrinden muaf değil. Bunu artık görmemiz lazım. Gücün etrafında kümelenerek gücün şerrinden muaf olamayız. Bundan kendimizi muhafaza edemeyiz. Dolayısıyla yapmamız gereken hem toplumsal anlamda siyaseti sıkıştırmak, siyasete baskı yapmak, bir tavır, bir aksiyon alınması, somut adımlar atılması noktasında bunu yapmamız lazım. Bunun da ötesinde siyasetin bir şey yapmadığı yerde kenara çekilip sadece tweet atarak, sadece konuşarak değil, doğrudan sahada olarak, var olarak, toplum olarak bu işi sahiplenmek ve sürekli olarak bu çerçevede gözümüzün kulağımızın filoda olduğunu belirterek, gerekirse nöbetler tutarak bunlarla birlikte süreci yönetmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada son söz olarak şunu söyleyeyim. Uluslararası anlamda, uluslararası sularda yapılacak bir müdahaleye 49 ülkeden katılımcılar noktasında uluslararası anlamda ortaya konacak tepkiler var olacaktır. Ama bunların cılızlığı veya güçlülüğü bizimle ilgili bir şeydir. Evet. Her ülkenin kendi sokaklarında var olan tepkiyle ilgili bir şeydir. Bu kamuoyunu ortaya koymakta geride kalanların sorumluluğudur. Gidenler sorumluluklarını yerine getirdiler. Şimdi sırada geride kalanların sorumluluğunun vaktidir. Ve biz de inşallah bu sorumluluğumuzu yerine getirmekle mükellefiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Çok sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı.